Arda Güler'in 100. maç kutlaması neden maç önünde yapılmadı? İspanya basınında Arda Güler'den haberler. Arbeloa ve Courtois'ın maç sonu açıklamaları. İtalya'nın gündeminde Kenan Yıldız var. Juventus Galatasaray maçına dair haberler. Osimhen, Okan Buruk, Spalletti ve diğer oyuncuların maç sonu açıklamaları. Arda Güler'in doğum gününü hangi takım arkadaşları kutlamadı? Mbappe'nin sakatlığı ciddi mi? Kaç gün sahalardan uzak kalacak? Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Evet, maçtan sonra Real Madrid Arda Güler'in 100. maçını kutladı ama maçtan sonra kutladı dostlar. Arda Güler ve Perez bir araya gelip Arda Güler ve altında 100 yazan formayı tutup bir poz verdiler. Perez de Arda Güler'i tebrik etti. Arda Güler bu formayla maç sonunda ailesiyle birlikte de bir fotoğraf çektirdi. Ama böyle önemli bir maçı taraftarlar oradayken maç önünde yapmanız daha şık olurdu. Ama maç sonunda yaptılar. Neden böyle yaptılar bilmiyorum dostlar. Sonuç olarak Arda Güler 100. maçına çıktı ve çok da kötü bir performans sergilemedi. Hatta bir tane gol attı. Yanlış çizildiğini düşünüyorum ben offside çizgisinin. Arda Güler'in golü iptal oldu. İlk Şampiyonlar Ligi golünü atmıştı. Çok özel bir gol olacaktı. Maalesef arkadaşlar gol iptal edildi. Canlı yayında o golü izlerken tepki verdiğim videoda şu an kartlarda olacak. Çok sevinmiştik arkadaşlar ama güme gitti. Bıyıkları da kesemedik. Evet, o dediğim görüntü arkadaşlar, ailesi maç sonunda aşağı indi ve böyle bir poz verdi. Ümit Güler, kız kardeşi Serap abla, Duru kız arkadaşı hepsi orada. Böyle bir poz verildi orada. Evet, milli maçlara kadar 6 maçı kaldı Real Madrid'in. Getafe ile oynayacak, Celta Vigo ile oynayacak, Manchester City veya Sporting Lisbon'la oynayacak, Elche ile oynayacak, yine bir Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak, Atletico Madrid maçı olacak. Ondan sonra milli ara giriyor arkadaşlar. 6 maçımız kaldı. Ondan sonra milli takımı desteklemeye devam edeceğiz dostlar. Bakalım bu maçlarda Real Madrid kaç puan toplar, Arda gol atar mı bilmiyoruz. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en çok asist yapan oyuncular Valverde 1. sırada, Vinicius, Arda Güler, Szoboszlai ve Olise geliyor. Arda Güler haftalardır asist yapamıyor. Haftalardır gol atamıyor. 29 maça çıktı gol atamama serisi. Bir an önce gol atıp asiste yapması gerekiyor. Allah yardımcısı olsun. Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nin en iyi pozisyon yaratan oyuncusu. Kesinlikle en iyisi, 27 gol pozisyonu yaratmayla 1. sırada, 2. sırada Mbappe var 26. 3. sırada Alvarez var 24. Arda Güler bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 25 gol pozisyonu yarattı. Bu 21 yaşından önce herhangi bir oyuncu tarafından kaydedilen en çok gol sayısıdır. Gol pozisyonu yaratma sayısıdır arkadaşlar. Maşallah. Yani ama bunlar çok fazla konuşulmuyor. Bunlar sadece kaliteli taraftarların konuştuğu şeyler. Ama insanlar gol ve asiste bekliyor. Onlar da tabii ki de yemeğin tuzu biberi. Onlar olmadan tat vermiyor futbol. Arda Güler'in de bir an önce skor katkısı vermesi gerekiyor. Mbappe de yok artık. Yani bir egoist daha eksildi. Bellingham zaten yok. Artık sahne, mikrofon senin Ardacığım. Arda Güler Real Madrid formasıyla 100. maçına çıkarak Fenerbahçe'ye 2 milyon euro daha kazandırdı. AS gazetesinin haberi dostlar. Hemen şöyle bir haberin detaylarına bakalım. Evet, AS gazetesinden sizlere sunuyoruz haberi dostlar. Arda Güler Real Madrid'de 2 milyon euroya daha mal oldu. Türk oyuncu 100. maçına çıktı ve bonuslardan birini aktif hale getirerek Fenerbahçe'ye gelir sağladı. Sağ olasın abi. Fenerbahçe Arda Güler'i 2023 yazında 20 milyon euro artı 10 milyon euronun üzerinde bonus karşılığında Real Madrid'de sattı. Eski kulübü şu ana kadar 8 milyon euro bonus aldı. Transfer ücreti de dahil olmak üzere Arda Güler Fenerbahçe'ye toplamda 28 milyon euro kazandırdı. Türk milli futbolcu Real Madrid formasıyla 25 maç daha oynarsa bu rakam yaklaşık 30 milyon euroya kadar çıkacak. Öte yandan sözleşmeye göre Fenerbahçe Arda Güler'in bir sonraki takıma transferinden %20 pay alacak. Evet, haberin detayları da böyle devam ediyor arkadaşlar. Bakmak isteyen bakabilir. Arda Güler 2009-2010 sezonundan bu yana Real Madrid formasıyla 100 maça ulaşan en genç 3. oyuncu olduğu Opta'nın haberi. Vinicius Junior 20 yıl 332 gün. Kamavinga 20 yıl 275 gün. Arda Güler 21 yıl. Evet, Arda Güler de bu sıralamada 3. sırada. Arda Güler Real Madrid formasıyla 100. maçına çıktı. 100 maç, 15 gol, 23 asist, 5 kupa. Arda Güler. Daha fazlasını bekliyoruz ondan. Daha çok şey istiyoruz. Ama yaşı henüz 21 dostlar. Daha yeni 21 yaşına girdi. Daha çok fazla zamanı olacaktır. Real Madrid ekip diye paylaştığı galibiyetin ardından Arda Güler de bu tablonun içerisinde yer alıyor dostlar. Arda Güler'in doğum gününü kutlayan isimlere şöyle bir göz atalım dostlar. Mobbing yok diyenler, işte bir şeyler yok diyenler alın size abi. Direkt Mbappe ile gireyim. Takımdaki herkesi kutlamış. Sadece Arda Güler'i kutlamamış doğum günlerinde. Evet, Alaba'yı görüyorum. Annesi var. Tchouaméni var burada. Jude Bellingham bile kutladı ya. Ya şu herif bile kutladı abi. Ben zabıta Bellingham. Yayını beğen. Yoksa jopumun tadına bakarsın. Fran Garcia. Hiç takımda olmayan bir isim. Endrick, Rüdiger, Carreras,
Ve sanırım alttaki de Rodrigo dostlar. Yani kimler kutlamamış? Brahimler kutlamamış, Courtois'lar kutlamamış, Mbappe kutlamamış, Vinicius Junior kutlamamış. Yani Mbappe sana 15 tane falan asist yapmış. Çocuğun nasıl doğum gününü kutlamazsın? Bana çok garip geliyor. Valverde kutlamamış. Diğer isimlerin hepsini aklınıza yazın dostlar. Trent Alexander-Arnold kutlamamış. Kutlamak zorunda mı kardeşim? Yani paylaşmak zorunda mı? Hani bunu göstermek zorunda değildir. Belki özelden kutlamış diyenler olacaktır ama sonuçta bu insanlar toplumun gözü önünde olan insanlar ve hep birbirlerini paylaşıyorlar. Arda Güler'e geldiği zaman da paylaşılmamış dostlar. Arda Güler'in kız arkadaşı Durun Ayman Benfica maçının ardından Arda Güler için sürpriz hazırladı. Ona bir doğum günü pastası falan hazırlamış, böyle gelmiş. Bu arada ben burada evet Kamavinga'da bunu paylaşmıştı dostlar. Evet şöyle pastayı falan üflüyor. Ümit abi burada öyle bir sürpriz yapmış kız arkadaşı. Her zaman da Arda Güler'in formasını giyer hanım kızımız. Real Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turuna şu oyuncular olmadan çıkacak. Bellingham, Ceballos, Militao zamanında geri dönemeyecekler. Haber bu. Evet Marca gazetesinin haberi. Arda Güler'in iptal edilen golünde Gonzalo'nun offside pozisyonunda olması taraftarları ikna etmedi dostlar. Neden şu oyuncu tarafından çekildi bu çizgi? Sanki bu oyuncu biraz daha solda gibi gözüküyor. Çizgiyi bu heriften almaları gerekmiyor muydu? Ve hakem sanırım burada VAR'a gitmedi değil mi dostlar? Çocuğun ilk Şampiyonlar Ligi golü iptal oldu ya. Gerçekten çok üzücü arkadaşlar. Yıkıldık resmen yayındayken ya. Tchouaméni bu galibiyet ırkçılığa karşı duran herkes için bir zaferdi. Ne alakası var? Bence bu maçta futboldan daha önemli şeyler vardı. Bence o çocuğun maçta oynamasına izin vermeyerek doğru kararı verdiler demiş. Bence de doğru karar. Branco Mastantuono, Arbeloa'ya bugün Benfica'ya karşı oynamak istediğini çünkü kendisini iyi hissettiğini söylemişti. Kulüp acil durum protokolünü devreye soktu. O da forma şansı buldu hatırladığım kadarıyla. Yani o kadar aklım karıştı ki oynadım oynamadım hatırlamıyorum ama oyuna girdi diye hatırlıyorum. Arda'nın kız kardeşi, canım ablasının kalbi. Doğduğuna çok sevindim, hayatımda olduğun için çok minnettarım diye Arda Güler'in doğum gününü kutlamış ablası da. Real Madrid'in bu sezon en çok gol ve asist katkısı olan futbolcuları, en çok skor yapan oyuncuları Arda Güler hala 3. sırada ama Fede Valverde asiste Arda Güler'e yetişti. Vinicius Junior da bir asist daha yaparsa Arda Güler'e yetişiyor. Arda Güler'in tek meziyeti bu sezon asist yapmaktı. Onda da diğer takım arkadaşları Arda Güler'e yetişti. Real Madrid, Mbappe'nin ekibinden L'Equipe gazetesine sızan bilgilerden memnun değil. Yani sakatlığına dair bütün haberler bu gazeteden sızmıştı, bu gazeteden patlamıştı ve bir anda maçta oynamayacak haberi geldi. Real Madrid de bu konudan hoşnut değilmiş dostlar. Evet aranız bozulmaya başlasın abi, böyle devam. Umarım daha da fazla böyle aranız bozulur ve Real Madrid de bu oyuncudan kurtulur. Egoist. Mbappe 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Oğlum üzülüyorum ya. Oğlum sakatlanmasın. Fransız yıldızın Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yetişmesi bekleniyor. Tüh ya. Şampiyonlar Ligi kralı bir tur daha istiyor. Marka'nın haberi dostlar. Real Madrid Benfica'yı yendi ve dünyanın en iyi turnuvası olan futbolun son 16 turuna katılma hakkını elde etti. Zar da olsa zor da olsa gerçekten katıldılar. Rodrigo Getafe maçında oynayacak, geri döndü. Evet Rodrigo kadroya dönüyor dostlar. Dean Huijsen'ın Asensio'nun şu an sakat olmasıyla ilgili gülümsemesini hiç beğenmedim. Gerçekten çok kötü, pozisyon tekrarını izliyor ve Dean Huijsen burada gülüyor arkadaşlar tribünde. Çok ilginç. Evet Courtois'dan açıklama. Vini'nin bu akşam dans etmesinden çok mutluyum. Kardeşim çağır, evde de dans etsin ya. Özel günlere de çağırın. Kısır yapın orada. Gelsin Vini de cayır cayır dans etsin orada. Kemiksiz oynasın ya. Evet geldik Arbeloa'ya. Kylian Mbappe mi? Dün antrenmanı tamamlayamadı. Rahatsızlık hissetti ve onu riske atmak istemedik. En iyisi durup iyileşmesiydi. Kaç gün daha oynayıp oynayamayacağını göreceğiz demiş. Oyun planımızı Vinicius Junior'un etrafında kuracağız. Mbappe varken bile ona ihtiyacımız vardı. Ve şimdi Mbappe olmadığı için Vini'ye daha fazla ihtiyacımız olacak. O bizim liderimiz. O bizim babamız demiş. Arbeloa demiş ki Mourinho'yu görmedim. Çünkü takım otobüsünden izledim maçı abi. Nasıl göreceksin ki? Muhabir soruyor. Mbappe Aralık ayında Celta Vigo maçında dizinde ağrı hissetmişti. O zaman dizin yan bağında bir sakatlık mı vardı? Arbeloa teşhisimiz var. Ancak bu bilgiyi açıklamak bana düşmez. Tam olarak ne tür rahatsızlığı olduğunu biliyoruz. Tek istediğimiz iyileşmesi ve eski formuna dönmesi. Evet Liverpool'un paylaşımı dostlar, Galatasaray ile ilgili haberler, Şampiyonlar Ligi ile ilgili haberler, Kenan Yıldız'la ilgili haberler bu kısımdan sonrası olacak. Son 16 turunda ya Atletico Madrid ya da Galatasaray ile karşılaşacağız. Kura çekimi Cuma günü olacak arkadaşlar. Biz de bunu canlı yayında takip edeceğiz büyük ihtimalle. Bakalım Galatasaray'ın ve Real Madrid'in rakibi kim olacak? Kenan Yıldız oyundan çıkarken ayakta alkışlandı. Gerçekten sakatlığına rağmen
Juventus'un ve sahanın belki de en iyi oyuncusuydu. Bence maçın oyuncusu ödülünü de alması lazımdı ama işte gol çok büyük bir etken arkadaşlar, gol atmak. Juventus taraftarı Kenan Yıldız'ı oyundan çıkarken ayakta alkışladı. Bu da onun görüntüsü ama açamıyoruz dostlar. Şampiyonlar Ligi resmi hesabı Barış Alper Yılmaz'ı paylaşıyor. Şampiyonlar Ligi Podcast. Galatasaray Juventus'tan unutulmaz bir geri dönüşe rağmen galip geldi. Evet, böyle de bir paylaşım yapmış Şampiyonlar Ligi. İtalyan bir taraftarın Barış Alper için yaptığı yorum. 53 numaralı oyuncu 2 maçta da nasıl kırmızı kart aldırıyor? Adam sadece koşuyor ve faul aldırıyor. Sakatlanınca birileri onu tamir ediyor ve yine koşmaya devam ediyor. Barış Alper Yılmaz fiziğiyle futbol oynuyor sadece. Carragher, Liverpool ile Galatasaray eşleşirse %99 eleriz. Böyle büyük konuşmaya devam edin abi siz. Nasıl yendi Galatasaray bu sezon sizi? Yine gelsinler abi. Artık bu saatten sonra zaten küçük takım yok. Hepsi büyük takım. Gelsin bunlarla eşleşsin Galatasaray. Bunları da elesin gitsin. Ben sizlere soruyorum. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak. Ama kupayı kazanamayacak. Bu sezonda ligi 3. sırada bitirecek. Bunu kabul eder miydiniz dostlar? Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak ama ligi 3. sırada bitirip bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Yorumlar kısmına bir yazın bakalım. Evet, Fabrizio Romano'nun haberi Spalletti kovulacak mı diye bir soru vardı. Juventus Ocak ayından beri sürekli bildirdiği gibi Spalletti için yeni bir sözleşme üzerinde çalışmaya devam edecek. Futbol direktörü Cellini, Sky'ya yaptığı açıklamada Luciano Spalletti için yeni bir sözleşme hiçbir zaman şüphe götürmedi. Bu önceliklerimiz arasında yer alıyor. Yakında bir araya gelip anlaşmanın detaylarını görüşeceğiz dedi. Spalletti'ye güven tam. Barış Alper Yılmaz, Liverpool veya Tottenham kim gelirse gelsin hiç fark etmiyor. Biz Galatasaray'ız. Biz kimseden çekinmiyoruz demiş. Böyle konuşmak gerekiyor. Onlar öyle konuşuyorsa bunlar da böyle konuşsun. Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel rakipleri Liverpool veya Tottenham olacak. Siz hangisinin gelmesini isterseniz yorumlar kısmına bir yazın bakalım. Liverpool mu daha iyi olur, Tottenham mı daha iyi olur? Ve Galatasaray bu turu geçerse dostlar, eşleşeceği takımlar Paris Saint-Germain, Barcelona ve Chelsea. Liverpool veya Tottenham maçını geçtikten sonra bu rakiplerden hangisini isterdiniz? Osimhen, Liverpool ile eşleşirsek intikam gözüyle bakarlar. O yüzden Liverpool'dan kaçmak isterim şu an. Ama onlar gelirse de elimizden geleni yapacağız demiş. Bu da gol attıktan sonra falan çok üzgündü. Ne yaşıyor arkadaşlar bilmiyorum. Bu konuyla alakalı bilgisi olan varsa yorumlar kısmında beni bilgilendirsin abi. Yakışıklı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın son fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu. 6 dakikada 26.000 beğeni almış arkadaşlar. Yakışıklı futbolcu. Evet, kızlar da Barış'a bayılıyor. Ne buluyorlar bunu da bilmiyorum. Okan Buruk, Juventus maçı 4 yılımın en kötü performansı oldu demiş. Gerçekten çok kötü eleştirildi. İstifa etmesini isteyenler bile var hala. Kenan Yıldız gerçekten alkışı hak ediyor. Sakatlığına rağmen oynamaya devam etti ve sahada yine de başarılı performans sergiledi. Büyük zihniyet, büyük karakter, tam bir lider topçu, yıldız futbolcu. Gerçekten saha içindeki hareketlerinden, koşularından, çalımlarından, özgüveninden ne kadar bambaşka bir dünyadan oyuncu olduğunu görebiliyorsunuz. Kenan Yıldız'ın çabaları da boşa gitti. Del Piero ve Okan Buruk yan yana geldiler arkadaşlar. Bu da medya yüzü oldu. Juventus'un her yerde görüyoruz artık Del Piero'yu. Gazetta'nın Juventus maçı puan kartı oyuncuları ve teknik hocaları puanlamış Gazetta dergisi. Juventus'ta Kenan Yıldız, Galatasaray'da Victor Osimhen takımlarının en iyileri seçildi. Spalletti 7.5 puan alırken Okan Buruk 5.5 puan aldı. Juventus'un en kötüsü Jonathan David, Galatasaray'ın Lang. Victor Osimhen 7. Maçın büyük bölümünde çok gergin görünüyor. Protesto ediyor. Kollarını yana açıyordu. Şutlarını Perin kurtardı. Direndi. Sonunda golü yedi. Eski Napoli oyuncusu maçın gidişatını değiştirdi. Kenan Yıldız 7.5 ile oynadı. Tüm stadyumu ayağa kaldırdı. Oyundan çıkarken takım arkadaşları onu alkışladı. Maçın bitiş düdüğünden sonra bile alkışlandı. Juventus'un oyununun merkezinde o ve onun liderliği var demiş. Şampiyonlar Ligi playoff turu ikinci maçında en fazla kurtarış yapan kaleciler Uğurcan Çakır 6, Perin 6. Juventus'un kalecisi, ikisi de eşit kurtarışta. Thierry Henry maç sonunda şunları söyledi. Bu Juventus maçı bana Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımlarına karşı oynadığım zamanları hatırlattı. Taktiksel olarak sağlamlar, onlara karşı gol atmak her zaman zordu ve 10 kişi kaldıklarında daha da iyiydiler demiş. Locatelli, dürüst olmak gerekirse ağlamak istiyorum, gerçekten inanmıştık. Ağlamaya devam edin abi. Evet dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Türkiye-Romanya maçına gitmek istiyoruz. Bunun için bize destek olursanız çok seviniriz. Destek olmak nasıl oluyor? Kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız çok mutlu oluruz. Gerçekten büyük hayallerimiz var. Bu videoya like attıktan sonra hype haklarınızı kullanırsanız çok seviniriz. En önemlisi de katıl satın alıp süper teşekkür gönderirseniz bize çok büyük destek olmuş olursunuz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.